Merhabalar donanım depo takipçileri. Bugün bilgisayar dünyasının şimdiye kadar gördüğü en büyük krizlerden birini konuşacağız. Eğer bugünlerde PC toplamayı, yükseltmeyi veya laptop almayı düşünüyorsanız acele edin. Çünkü son 1,5 ay içerisinde fiyatlar 3 katına, bazıları 4 katına kadar bile çıktı ve bu uzun bir süre daha normalleşecek gibi durmuyor. Yapay zeka şirketleri neden piyasadaki tüm RAM'leri silip süpürüyor? Micron neden Crucial firmasını kapattı? Bugün bunların perde arkasını ve bu krizin neden oluştuğunu sizlere anlatmaya çalışacağım. Krizin ana sebebi aslında tanıdık bir isim olan yapay zeka. Bir yapay zeka modelini eğitmek için gereken VRAM ve sistem belleği miktarı standart bir oyuncu bilgisayarının binlerce katı. Bu yüzden bu şirketler perakende piyasasına bakmadan fabrikadan doğrudan ne varsa topluyorlar. Sonuç piyasadaki arz kuruyor, talebe yetişmek de imkansız hale geliyor. Google, Meta, OpenAI, X gibi şirketler RAM piyasasına abanıyorlar. Tabiri caizse buldukları bütün RAM modellerini daha kutusuna koyulmadan satın alıyorlar. İşin üretim kısmına gelirsek de şu anda piyasada aslında 3 tane büyük RAM üreten firma var. Bunlardan biri SK hynix ki SK hynix bu piyasanın %50'sine tek başına sahip. Geri kalan %50'sine de Samsung'la Micron paylaşıyor. Bugün evinizdeki RAM veya SSD'lerin üzerinde Kingston, Corsair gibi bir markanın etiketi olsa dahi bu ürünlerin içerisindeki bellek görevini yapan çipler bu 3 firmadan birinin elinden çıkmıştır mutlaka. Ve bu piyasanın tek başına %50'sine hakim olan SK hynix 2026'daki üretim kapasitesinin tamamını satmış bulunmakta. Ve bunun büyük bir çoğunluğunu da Nvidia satın almış. Ve kritik olay şu, Nvidia buradaki bellekleri bizim satın alacağımız RTX 5000 serisi ekran kartları için değil, yapay zeka hızlandırıcıları için satın almış. Dolayısıyla bunun üzerine güvenilir kaynaklardan Nvidia'nın 2026 içerisinde oyunculara özel ekran kartı üretimini %50'lere kadar düşürebileceği söyleniyor. Ekran kartlarının içinde de RAM bulunduğundan dolayı ekran kartları da bu krizden nasibini alacak ve 2026 içinde bilgisayar toplamak harbiden lüks haline gelecek. Gerçi bizim için zaten lüks de tüm dünyada o hale gelecek biraz. Samsung tarafına gelirsek artık kar marjı düşük olan DDR4 üretim hatlarını söküp yerine tamamen yapay zeka sistemlerinde kullanılan HBM, Türkçe karşılığıyla yüksek band genişlikli bellek üretim hatlarını kuruyor. Bu DDR4 kullanan milyonlarca eski sistem için uygun fiyatlı yükseltme döneminin artık kapandığı anlamına geliyor. Yani DDR4 belleklerin de fiyatları bir süre artacaktır artık üretimleri durma noktasına geldiği için ki bir yandan da DDR5'e geçiş dönemindeyiz ve bu geçişin iyice hızlandığı bir dönemdeyiz. Aynı şey DDR3'ten DDR4'e geçiş döneminde de olmuştu. DDR3 üretimi yavaşlamaya veya durma noktasına geldiğinde kısa bir süreliğine DDR3 belleklerin fiyatları uçmuştu. Hatta DDR4'lerle yarışıyorlardı. Sonradan DDR4 iyice yaygınlaşınca DDR3 bellekler unutuldu gitti. Günümüze bakacak olursak bu kadar kısa sürecek gibi durmuyor. Çünkü DDR5 bellekler de krizin içine girdi. DDR4'ler de biraz daha uzun bir süre krizde kalabilir. Yani daha pahalı seviyede kalabilir. PC toplayanların en sevdiği markalardan biri olan, ben de kendisini çok severdim, rahmetliyi, Crucial da artık kapanıyor. Crucial'ın ana firması Micron artık komple şirketi kapatmaya karar verdi. Bu demek değildir ki Micron artık bellek üretmeyecek. Micron kendi son kullanıcıya ürettiği bellekleri Crucial markası altında satıyordu. Samsung direkt kendi Samsung adıyla bunları satıyor. Bu Crucial artık hayatımızda olmayacak. Bize RAM veya SSD satmayacak demek ama Micron'un pazardan çekildiği anlamına gelmiyor. Micron artık bundan sonra yapay zekaya yönelik üretimlerine devam edecek ve bir yandan da yine diğer firmalara, anlaşmalı olduğu firmalara bellek satmaya devam edecek. Sadece son kullanıcıya ürettiği belleklerle artık uğraşmama kararı aldı. Micron niye böyle bir şey yaptı diyecek olursanız kısaca açıklayayım. Son kullanıcıya $100 bir adet RAM satmak yerine artık büyük firmalara binlerce RAM'i yüz binlerce dolardan satıp
muazzam kar miktarları elde edebildiği için takdir edersiniz ki artık biz son kullanıcıları karlı bir pazar olarak görmüyor. AMD Nvidia tarafındaysa AMD'den gelen resmi bir açıklama var. AMD ile Nvidia normalde GPU üreten bir firma ama beraber ortak partner firmalarıyla, yani AMD ve Nvidia'nın adına ekran kartı üreten MSI, Asus, Sapphire gibi firmalara GPU'ları ve bellekleri paket halinde satıyordu. AMD bunlara %10 zam yapacağını resmi olarak duyurdu ki bunun daha ben başlangıç olduğunu düşünüyorum. Bu ilerleyen zamanlarda %10'la kalmayacaktır. Çünkü grafiklere baktığımızda %10'un kat kat üstünde zam oranları görüyoruz. Nvidia tarafında da bir belirsizlik olsa da resmi olmayan kaynaklara göre Nvidia artık paket halinde GPU ve bellekleri satmak yerine partner şirketlere sadece GPU satacağını, bellekleri de nereden buluyorsanız bulun kardeşim şekline doğru yöneleceği konuşuluyor ki Nvidia için gayet makul bir iş. Asus, MSI, Zotac gibi beraber çalıştığı dev firmalar artık sıkıntıya girecektir. Bellekleri nereden bulacağız diye. İşin sonunda yine biz son kullanıcıya bunlar tabii ki de yansıyacak. Nvidia isterse bellekle beraber GPU'ları bu firmalara satsın, isterse belleksiz satsın. Her türlü son kullanıcıya bu işin zararı dokunuyor. Özetle yapay zeka çılgınlığı sonunda donanım dünyasına da sert bir vuruş yaptı ve bu durumun 2026 içerisinde çözülmesi, normale dönmesi pek olası gözükmüyor. En iyi ihtimale göre 4-5 ay içerisinde normalleşmeye başlar diye söylentiler var. Ama uzun bir süre artık pahalı donanım fiyatlarıyla karşı karşıya kalacağız. O yüzden tavsiyem, kafanızda bir şey satın alma planı varsa, bu telefon olur, bilgisayar olur, tablet olur, ekran kartı olur, RAM olur, SSD olur. Bunları mümkün olan en kısa sürede satın almaya bakın. Çünkü bu olay sadece AMD'nin %10 zamıyla falan kalmayacak. PlayStation'lara, Xbox'lara kadar ilerleyecek. Bu firmalar belki elinde şu an stok vardır. Bunlardan satmaya devam ettiği için fiyatlar pek bir etkilenmemiştir ama kısa zaman içerisinde de bunların fiyatları da bariz etkilenecek. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda bekliyorum. Hepsini okuyup cevaplayacağım. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olabilir, videoya like atabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.